Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugün 9 Ocak 2022 yılın ilk videosu. Uzun zaman yağan yağmurlardan sonra, soğuklardan sonra bir fırsatı bulduk ve arılığımıza geldik. Kışın arı bakılır mı, bakılmaz mı? Bence fırsatı bulununca hemen arılarımızı gidip kontrol etmeliyiz. Bazılarını sıkıştırmak gerekir. Bazılarının stokları bitmiş olabilir. 13-14 derece sıcaklığı bulduk mu hemen bakmalıyız. Bu arının stoku zaten çok iyiydi. Ve halen iyi. Şu an 14 derece sıcaklık var. Ben de bugün fırsattan istifade artık ne kadar yetişebilirsem arılarımı kontrol edeceğim. Stoku biten olmuştur. Nüfus kaybı yaşayan olmuştur. Bunlara bir göz atıp artık gerekli müdahaleyi yapacağız tabi. 1 veyahut da 2 saat içinde ne kadar arıya yetişebilirsek yapmak zorundayız. Bu kolonide sanki biraz huzursuzluk var gibi. Evet. Arı kanat çırpıyor ve evet, bir erkek gözü aynı zamanda kapalı ve açık diyecektim fakat bunda kapalı da yok. Pardon, kapalı var da açık yok. Arada kanat çırptığına göre şu çerçeveye de bir bakalım. Evet, büyük ihtimal artık sebebi neyse evet, bu arada büyük ihtimal ana yok. Zaten fazla aramama da gerek yok. Arının kanat çırpması aslında bizde her şeyi anlatıyor. Şu kenar stoklarını, nüfusunu da bir görelim. Evet, aslında bu arıya bu bal biraz fazla. Sıkıştırılabilirdi. Ama tabi bu arıya hiçbir şey yapmadan işlattığım ana kullarından bir tanesinden bir ana alıp vermem gerek ya da tüm arılığımı kontrol ettikten sonra çok zayıf ve güçsüz düşmüş bir kolonim varsa, ki muhakkak vardır, 2 çerçeveli veyahut da 3 çerçeveli, büyük ihtimal bu arıla birleştiririz ya da ana kutusundaki analardan bir tane alıp buna veririz. Artık duruma göre buna müdahale etmem için arılığımı iyice kontrol etmeliyim. Evet, arılar şu an çerçevelerin üzerinde olanlar hızlı bir şekilde kanat çırpıyor. Seste zaten ana olmadığına kesin gibi bakabiliriz. Bu kolonide ana yok maalesef. Ne sebepten olduğunu bilmiyorum ama ana kaybetmiş. Hemen yandaki kolonimize de bir bakalım. Evet.
Şu straforları da bazı narlar acayip propolisle yapıştırıyor. Bunun stok durumu yok, dıştaki tarafı iyi, pek iyi görünmese de içten ağrı henüz balı varmış. Bakalım nüfus kaybetmiş mi? Durumu nedir? Evet. Şurada gördüğünüz gibi bunda ana sorunu falan yok. Nüfusta sanki biraz azalma olmuş gibi. Şu çerçeveleri çekince bir bakalım sıkıştırma gerekecek mi? Bu aralarda bundan yaklaşık 2 hafta önce kapalı yavru vardı. Şu an yavruyu kesmiş. Yani günlük yavru da yok. Ama arılar çok güzel ön kısma salkım yaptıkları yere bal boşalmış ve çok güzel temizlenmiş. Bu da demek oluyor ki artık 1 hafta 10 gün ya sürer ya sürmez faaliyet başlayacak. Evet, bu arayı biraz bir çerçeve sıkıştırdım. Kenara aldığım balı onun üzerindekini de içeri çeksinler diye orada bıraktım. Şimdi bir diğer kolonimize bakalım. Şimdi gelelim bu kolonimize de bir göz atalım. Kış aylarında bazı arkadaşlar şiddetle arıya bakılmaması gerektiğini tavsiye ediyorlar ama bence kesinlikle bakılması gerek. Az önce bunun en iyi örneği ilk açtığım kovanın ana kaybı yaşamasıydı. O bir. Buraya gelene kadar yaklaşık 3 tane arı buldum. 2,5 çerçeve falan kalmış. Yani nüfus kaybetmiş. Bir tane de 2 çerçeveli kalmış. O da nüfus kaybetmiş. Bunlara ayrıca bir video yapıp paylaşacağım. Şimdi bu kolonimizde az da olsa nüfus kaybına uğramış gibi gözükmekte. Bal durumu, stok durumu gayet iyi. Varroa mücadelesi yaklaşık 4 gün önce damlatmamızı da, yükselik damlatmamızı da yapmıştık buna. Evet, burada bunun şu çerçevenin de bal durumu güzeldi. Şunu da bir görelim. Nüfusu da her ne kadar nüfus kaybetmiş olsa bile gayet yeterli bir nüfusu var bu arımızın. Zaten 1 hafta 10 güne kalmaz, dediğim gibi bu arılar yavru atmaya geçer. Baldan boşalan yerleri parlatmış arı, yalamış dediğimiz. Bundan sonra bir problem olacağını hiç zannetmiyorum. Şimdi şu arının durumu gayet iyi. Bunu aslında sıkıştırsam da olur, sıkıştırmasam da olur. Şuradan 2 çerçeve alsam daha iyi olur. Çünkü arı kışın yavru yokken arı üşüyecek diye bir şey yok ama yavru başlayınca yavru üşür.
O yüzden yavru üşümesin diye şuradan şu çerçeveyi alıp bir güzel sıkıştırmak. Zaten ben iki taraftan da strafor kullandığım için arı yavruya başlayınca yavru üşümesi diye bir olay söz konusu bile olamaz. İki taraflı strafor kullanmak bence gayet güzel bir olay. Özellikle soğuk bölgelerde olan arkadaşların bunu yapması şart gibi diyebilirim. Lafı daha fazla eveleyip gevelemeden bir başka videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın, arılarla kalın, doğayla kalın. Ayrıca videolarımı beğenip izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.